Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir börek yapacağız. Ispanaklı havuçlu börek. Diğer böreklerden farkı içinin çok yoğun sebze dolu olması ve baklava yufkasıyla yapılması. Misafirlerinize veya ailenize hızlı, kolay ama yine de sağlıklı olan bir börek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. İlk önce malzemelerimize bir göz atalım. İlk önce baklava yufkası gerekiyor. İnce yapmak istiyorsanız böreğinizi 7 adet, biraz daha kalın yapmak istiyorsanız 13 adet gerekiyor. Bugün ben 7 adet yufka ile yapıyorum. Daha sonra yoğurt gerekiyor. Yumurta, sıvı yağ, susam ve ıspanak. Burada gördüğünüz gibi bayağı çok ıspanak gerekiyor. Bebek ıspanak da kullanabilirsiniz bu börek için. Havuç, soğan, beyaz peynir ve tuz, karabiber. İlk önce ıspanaklarımı güzelce yıkadım ve şimdi böyle kesiyorum. Yani çok fazla ince kesmenize gerek yok ama böyle uzunlamasına doğru keserseniz büyük yapraklarınız varsa kafi, ama dallarını ayıracaksınız. Sadece yaprakları keseceksiniz. Ve daha sonra soyulmuş olan havuçlarımı rendeliyorum. Soğanlarımı yarıya bölüyorum. Uzunlamasına kestikten sonra ince ince küp küp kesiyorum. Ve şimdi büyük bir tavanın içine zeytinyağı döküyorum. Ve içine kesmiş olduğum soğanları alıyorum. Ve soğanları kavuruyorum. Soğanları biraz kavurduktan sonra hemen rendelenmiş havuçları da ekliyorum. Ve ikisini bir arada kavuruyorum. Havuçlar güzelce kavrulduktan sonra ıspanağımı en son ekliyorum. Bu kadar çok olmasına şaşmayın. Ispanak biraz ısı gördüğü zaman iniyor. Ve böyle alt üst yapıyorum. Hepsi bir anda sığmayabilir. Biraz alt üst yaptıktan sonra geri kalanını da üstüne döküyorum ve alt üst yaparak kavuruyorum ıspanağımı da. Ve ıspanağım tabii ki böyle gitgide küçülüyor. Ispanağım da biraz kavrulduktan sonra böreğin içini şimdi biraz soğumaya bırakıyorum. Ve şimdi ilk önce bir kaba yumurta kırıyorum ve yoğurdu içine alıyorum. Ve içine biraz sıvı yağ veya zeytinyağı da ekleyebilirsiniz ve hepsini çırpıyorum. Bu karışımı böreğimin arasına sürmek için yapıyorum. Evet, şimdi böreğimin içine tuz ve karabiber ekliyorum. Tuza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü beyaz peynir de bayağı tuzlu oluyor. Sonra beyaz peynir de girecek. Ve tuzu bence çok az koyun. Önce beyaz peyniri ekleyin ilk önce. Ve daha sonra karıştırdıktan sonra tadına bakıp belki tuzunu atarsanız daha garanti olur. Ben ama önceden biraz ekledim. Bu böreği sık sık yaptığım için hemen hemen ne kadar tuz gireceğini biliyorum. Ve şimdi içim bitmiştir. Ve sıra geldi şimdi böreğimi yapmaya. Bunun için baklava yufkalarını böyle açıyorum. Ben ince börek yapacağım. Gördüğünüz gibi çok az yufkam var. 7 adet. Ve böreğimi yapmak için bir yuvarlak fırın kabı seçiyorum. Ama siz köşeli bir kapta seçebilirsiniz. Ve fırın kağıdını kesiyorum yuvarlak bir şekilde. Ama köşeli olursa kesmenize gerek yok. Ve yerleştiriyorum böyle. Ve hemen üzerine ilk katını yapıyorum. Böyle uzunlamasına fazla katlamayacaksınız. Ve üzerine hemen karışımı sürüyorum. Ve ikinci katını biraz kırışık bir şekilde üzerine koyacaksınız. En alttaki biraz açık olacak, düz olacak ve üzerine koyduklarımızı hafif böyle kırışık yapacağız. Ve yine üzerine karışımı sürüyorum. Çok fazla değil, hafif karışımı sürmeniz kafi. Ve yine üzerine üçüncü yufkamız geliyor ve onu da iyice karışık bir şekilde
Böyle sürüyorum ve karışımı tekrar. Yani 7 adet yapıyorsanız 4 adet altta olacak içi gelene kadar. Bu 4. yufkam. Ve şimdi sıra geldi içine. İnce yapmak istiyorum böreğimi çünkü. Ve şimdi içini dolduruyorum. Ve yayıyorum. Ve üzerine diğer katları da aynı şekilde yapıyorum. Ve en son dışta artan yufkaları kapatıyorum böyle. Ve üzerine de artan karışımı döküyorum. Aralarına fazla sürmezseniz üzerinde de bayağı artıyor. Fazla artmazsa biraz üzerine yağ döküp tekrar biraz çoğaltabilirsiniz. Ve şimdi böyle üzerine sürüyorum güzelce. Böreğiniz biraz daha kalın olsun, 13 katlı olsun diyorsanız o zaman biraz daha fazla karışım yapmanız gerekiyor tabii. Ve şimdi üzerine susam yayıyoruz. Çörek otu da yakışabilir ama ben susamı tercih ediyorum bu börekte. Ve şimdi fırına gidebilir. 200 derecede önceden ısıtılmış ve hemen hemen 25 dakika fırınımızda pişireceğiz. Ve 25 dakika sonra bu şekilde gözüküyor böreğimiz. Böyle nar gibi kızaracak. Ancak o zaman güzel oluyor. Evet, şimdi böreğimizi keserken ilk önce kenarından biraz ayırıyoruz. Çünkü hafif yapışıyor kenarına. Ve daha sonra da kesiyoruz. Böyle uzunlamasına 3-4 şerit ve kare şeklinde tekrar kesiyoruz. Böyle kare şeklinde de servis yapıyoruz. Sadece 13 katlı yapmak istiyorsanız 180 derecede 35 derece pişirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi böyle servis yapıyoruz. Bu incesi 7 katlı yufkayla böyle yapıyorum ve içini gerçekten çok seviyorum. Aslında börekten daha çok sanki lazanya tadı var biraz bu börekte ve hemen de oluyor. Gayet de doyurucu ve besleyici. İçinin tabii ki özel sebzesi için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve umarım tarifim hoşunuza gider ve denersiniz. Evet, bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.